Bugün Elif Şafak'ın Havva'nın Üç Kızı romanına dalıyoruz ama özellikle bir karaktere odaklanacağız, Peri. Peri'nin o karmaşık dünyasına, iç sesine şöyle bir kulak verelim istedim. Hani şu hem çok modern hem de geleneklerine bağlı kalmaya çalışan ama aslında hiçbir yere tam ait olamayan bir kadının hikayesi bu. Onun kimlik arayışını birlikte çözümleyelim. Hazırsanız başlıyoruz. Kitap tam da bu cümleyle başlıyor. Yani daha ilk sayfada, ilk cümlede sizi koltuğunuza mıhlıyor resmen. Düşünsenize, sıradan bir gün ve bir anda birini öldürebileceğinizi fark ediyorsunuz. Bu cümle aslında her şeyi özetliyor. O özenle kurulmuş hayatların, o medeni görünen yüzlerin altında ne fırtınaların koptuğunu daha en başından yüzümüze çarpıyor. Peki her şey nerede başlıyor? Hadi hikayenin tam da o başladığı ana gidelim. Yer İstanbul ve tabii ki o meşhur, o bitmek bilmeyen trafik. Ama bu trafik sadece bir trafik değil, anlıyor musunuz? Hem Peri'nin ruh halinin hem de aslında ülkenin genel durumunun o kadar güçlü bir metaforu ki. Peri'yi o Monte Carlo mavisi Range Rover'ın içinde hayal edin. Dışarıdan bakınca her şey mükemmel değil mi? Ama o arabanın içi onun için modern bir hapishaneden farksız. İşte o lüks arabalar, o statü sembolleri, hepsi o tıkalı trafikte sıkışıp kalmış. Tıpkı Peri'nin hayatı gibi. Dışarıdan her şey parlıyor ama içeride milim oynama yok. Tam bir sıkışmışlık hali. Ve o sıkışıklığın içinde bir de kızı Deniz'le patlak veren o tartışma var. Bütün o birikmişlik bir anda bu araba benim arabam diye dışarı taşıyor. Ama hemen sonra ne oluyor? O korkunç utanç hissi. İşte o an anlıyoruz ki Peri sahip olduğu şeylerden, dönüştüğü o materyalist kadından aslında hiç de memnun değil. Bu alarm zillerinin çaldığı ilk an. Ve tam o sırada bütün bu karmaşanın ortasında bir anlık dalgınlık ve puf, çantası gitmiş. Arka koltuktan kapıp kaçıyorlar. İşte o saniye Peri'nin o sakin, kontrollü dünyası paramparça oluyor. Çünkü bu sıradan bir kapkaç değil. Bu onun o tüketimle, o statü sembolüyle inşa ettiği kimliğine atılmış bir tokat gibi. Bütün hikayeyi başlatan kıvılcım da tam olarak bu an. Şimdi bu anlık kaosu bir kenara bırakalım ve biraz geri çekilelim. Peri'nin o yıllardır üzerine giydiği, adeta bir zırh gibi taşıdığı kimliğine bir bakalım. Yani dışarıdan bir gözle bakınca Peri kimdir, nasıl biridir? Listeye bakınca her şey tamam gibi. İyi bir eş, iyi bir anne, iyi bir yurttaş. Hatta iyi bir modern, laik, Müslüman. Hayır işlerine de koşuyor, saygın bir kadın. Resmen dört dörtlük. Sanki toplumun ondan beklediği ne varsa hepsini bir bir yerine getiren bir vitrin mankeni. Türkiye'nin bütün çelişkilerini, bütün beklentilerini tek bir bedende toplamış gibi değil mi? İşte bu cümle bence bütün trajediyi özetliyor. Düşünün, dışarıya yansıttığınız kişiyle gerçekte kim olduğunuz o kadar iç içe geçmiş ki artık hangisi sizsiniz, hangisi başkalarının görmek istediği kişi siz bile bilmiyorsunuz. Peri'nin durumu tam olarak bu. Kendi istekleri neydi, toplum ondan ne bekliyordu, her şey birbirine girmiş. Ve o ait olduğu burjuva dünyası, o şatafatlı yemek davetleri, o yüzeysel siyaset muhabbetleri, kimin çantası daha pahalı yarışları. Peri bütün bunların ortasında kendini bir yabancı gibi hissediyor. Gizli gizli hepsini küçümsüyor aslında. İstanbul elitinin bu tüketim çılgınlığını, bu sığlığını görüyor ve bu durum onun o trajikomik yalnızlığını daha da bir körüklüyor. Peki Peri neden böyle? Yani bu içsel bölünmüşlük, bu bir yere ait olamama hissi nereden geliyor? İşte bunun cevabını bulmak için biraz geriye Peri'nin çocukluğuna gitmemiz gerekiyor, her şeyin başladığı yere. Peri'nin çocukluğunun geçtiği ev adeta bir savaş alanı. Bir tarafta laik, kemalist, materyalist bir baba, diğer taraftaysa sofuluk derecesinde dindar, geleneklerine bağlı bir anne. Biri medeniyet diyor, diğeri günah. Peri de bu iki kutbun tam ortasında kalmış. Sürekli bir denge kurmaya, bir arabulucu olmaya çalışırken ne olmuş? Kendi sesini tamamen kaybetmiş. Sonra Oxford yılları başlıyor. Bu Peri için bir nefes alma, bir kaçış fırsatı aslında. Annesinin dualarından, babasının beklentilerinden çok uzakta, bambaşka bir Peri olabilme ihtimali. Ama hayat o kadar basit değil. Orada da onu yepyeni, hatta belki daha da karmaşık çelişkiler bekliyor. Oxford'da tanıştığı en yakın iki arkadaşı, Şirin ve Mona, sanki Peri'nin içindeki o iki farklı kadının vücut bulmuş hali gibi. Bir yanda günahkar Şirin var, laik, öfkeli, cesur bir İranlı. Diğer yanda inanan Mona, dindar, adalet peşinde bir Mısırlı Amerikalı. Peri de bu ikisinin tam ortasında. İnanç, kimlik, feminizm gibi konuların tartışıldığı bir arenada kendi şüpheleriyle boğuşuyor. Ve sonra sahneye Profesör Azur çıkıyor.
O radikal, o karizmatik hoca, Peri'nin Tanrı hakkında, inanç hakkında bildiği, öğrendiği ne varsa hepsini yerle bir eden adam. Zihnini allak bullak eden ama aynı zamanda ona bambaşka pencereler açan ve Peri'nin hayatındaki en büyük sırrın da başrolü olan o gizemli kişi. Peki şimdi tüm bu geçmişi aklımızda tutarak İstanbul'daki o ana geri dönelim. Hani çantası çalınmıştı ya. İşte Peri'nin o arka sokaklardaki çaresiz koşuşturmacası aslında basit bir çanta için değil, o kaybettiği ruhunun bir parçasını geri almak için koşuyor. Yaptığı şeye bir bakar mısınız? O her zaman kontrollü, her zaman hanımefendi Peri, bir anda arabasını, kızını, her şeyi orada bırakıp hırsızların peşinden depar atıyor. Bu tamamen içgüdüsel bir hareket. Bu, o çantanın içinde onun o mükemmel hayatından çok daha değerli bir şey olduğunu bize haykırıyor aslında. İyi de bir çantanın içinde ne olabilir ki insanı bu kadar çileden çıkaran? Bu kadar değerli olan şey neydi? Bakalım içinden neler çıkıyor. Kredi kartları, biraz nakit, minik bir parfüm, bir ruj. Yani hepsi yerine konulabilecek şeyler değil mi? Ama bir de o var, Oxford günlerinden kalma gizli saklı bir Polaroid fotoğraf. İşte bütün mesele o fotoğrafta. Çünkü o kare Profesör Azur'un olduğu tek fotoğraf ama ondan da öte o fotoğraf Peri'nin gömdüğü geçmişini temsil ediyor. Olup da olamadığı o başka kadını, kaybettiği potansiyelini. O fotoğraf o geçmişi açılan tek kapı ve şimdi o kapı da kapanmak üzere. Geçmişiyle bu kadar sert bir şekilde yüzleştikten sonra Peri artık eski Peri değil. Şimdi o yeni Peri'nin gerçek hayatına, yani o gösterişli akşam yemeğine geri dönüşünü izleyelim. O şatafatlı yalıya bir girişi var ki, üstündeki pahalı ipek elbise yırtılmış, lekeler içinde. Bir yanda o yapay, kusursuz lüks, diğer yanda Peri'nin o dağılmış, çamurlu ama bir o kadar da gerçek hali. İşte bu görüntü, onun içinde yaşadığı devrimin dışa vurumu. Ev sahibinin o yargılayan bakışları altında Peri ne hissediyor biliyor musunuz? Tuhaf bir özgürlük. Artık umrunda değil. O dünyaya ait olmak için harcadığı çaba, o sahte gülümsemeler, hepsi anlamsız geliyor. O yırtık elbisenin içinde belki de hayatında hiç olmadığı kadar özgür ve kendisi gibi hissediyor. Ve o an kafasında bir şimşek çakıyor. Etrafına bakıyor ve anlıyor ki aslında herkes onun gibi. Herkes olması beklenen kişiyle olmak istediği kişi arasında sıkışıp kalmış. Tıpkı benim gibi diye düşünüyor. O parlatılı dünya aslında herkes için altından bir kafes. Ve bitirirken aklımızda Profesör Azur'dan esinlenen o büyük foruyla kalalım. Alıştığımız, üzerine titrediğimiz konfor alanımız haline gelmiş o beni, o kimliği terk etmeden gerçekten özgür olmak mümkün mü? İşte bu üzerine epey düşündüren bir soru.